Herkese merhaba arkadaşlar. Artık şöyle bir video serisi çekmeye karar verdim. Hedge modla ilgili olası kötü senaryolar arkadaşlar. Şimdi ben bir haftalık biliyorsunuz ben haftalık açılış kapanış üzerine işlem yapıyorum. Ve kendi mantığım üzerinden göstereceğim size. Şu Hedge mod Excel'i bulalım. Kapatın. Hiç bilmeyenler için de onu ben bir göstereyim size. Bakın şöyle bir tablo var. Bu tabloyu ben kendim yaptım. Ama nasıl yaptım? Haftalık açılış ve kapanış fiyatlarına göre yaptım. Onu ilk başta şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şimdi şu Features bölümünden şu mum çubuklara basıyoruz. Ve buradan mesela bir wiki tıklıyoruz. Yani bir hafta demek. Şuna bas, mesela şu bastığımda bakın 9. ayın 14'ünde başlamış. Açılış fiyatı 10.327 dolarmış. Kapanış fiyatı da haftanın 10.914 dolarmış. O hafta içinde en yüksek 11.177 dolara çıkmış. En düşük de 10.241 dolara düşmüş. Benim bu tabloda bakayım 9. ayın 14'ü var mı? O kadarını daha eklememişim. Şimdi tatildeyim, başka yerdeyim. Onu uğraşmamışım. Tamam, 8. ayın 24'ünden bakalım. Ya da 8. ayın 31 olsun, fark etmez. Şimdi bu açılış fiyatı dediğim gibi haftanın açılışı, bu kapanış. Bu en yüksek fiyatı bu hafta içinde ulaştı. Bu da hafta içinde düştüğü en düşük fiyat. Ben hepsini hafta açılışına göre baz alıyorum. Şimdi bakın, hafta açılışından aşağıda bir kapanış yapmış değil mi? Yani bu 1464 dolarlık bir düşüş yaşamış hafta açılış fiyatına göre. Bu da buradaki değişim de arkadaşlar en yüksekle en düşük fiyat arasındaki değişim. Yani en düşük 9878'den en yüksek 10261'e çıkmış. Yani bu ne demek? Şöyle açıklayayım size. En yüksek fiyat ne? 10.261 dolar. Siz buradan short girseydiniz ve 9.878 dolardan kapatsaydınız pozisyonunuzu 1 BTC büyüklüğünde 383 dolar kazanacaktınız. Yani en yüksek bu kadar hareket etmiş. Haftada kazanabileceğiniz en yüksek miktar bu kadarmış. Değil mi? Ha, burada yanlış var. Pardon. Bu haftayı ben güncellememişim. Pardon, özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü açılış fiyatı bir kere bu kadar. En yüksek bu olamaz. Doğru, burada bir hata var. Şuraya bakalım. Yine şurada bahsettiklerim aynı şekilde. Burada mesela 11.831'den short girip 11.385'ten kapayabilseydiniz 446 dolarlık bir kar sağlamış olacaktınız bir BTC ile. Yani bu şekilde. Mesela burada 11.654'ten başlamış. 11.714'e çıkıp kapanmış. Hafta sonu tabii ki. Bu arada 12.000 dolara da çıkar. 10.000 dolara düştü. Zaten bu arada 11.831'e çıkmış ama 714'te kapanış yapmış. Bu şekilde. Şuradaki açılış en yüksek ve kapanış en düşüklerde ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu açılıştan en yükseğe çıktığı, açılıştan da en düşüğe çıktığı fiyatlar. Yani açılışın 177 dolar üstüne çıkıp en düşükte 269 dolar altına düşmüş demek. Ben bunları baz alarak hareket ediyorum. Mesela bakın, açılıştan 578 dolar yukarı çıkmış. 536 dolar da aşağı inmiş. Burada 415 dolar yukarı çıkmış. 558 dolar aşağı düşmüş. 840 dolar yukarı çıkmış. 157 dolar aşağı düşmüş. Yani ben ortalama 300 dolar bir hareketli işlem yapıyorum arkadaşlar. Mesela hafta başlangıcı 10.500 diyelim. 10.500'den hem long hem short açıyorum. Ve 10.800'e çıktığında kapatıyorum. 10.200'e düştüğünde kapatıyorum. Bu şekilde 300 dolar bana makul geliyor. Bundan dolayı bu şekilde anlatmaya devam edeceğim. Tabii ki mesela bu hafta aşağı 300 dolar düşmemiş. Yani pozisyonumuz açık kalmış. Ben işte bu olası kötü senaryoları hazırladım. Plan program yaptım. Bunları sizinle paylaşacağım ama tek bir seferde değil, kafanız daha iyi alsın diye. Aklınıza takılan şeyleri buraya kadar, yani bölüm bölüm olacağı için bu bölümde takılanları bana sorabilirsiniz diye bu şekilde bir plan yapmaya çalıştım. Umarım uygun olmuştur sizin için de. Şimdi hemen geçelim. Şimdi dediğim gibi şöyle mi yapsam? Şu kamerayı bir temizleyelim. Tamam. Şimdi hafta açılış fiyatımızı ne dedim arkadaşlar? 10.500 dolar. Bizim cüzdan bakiyemiz 500 dolar olacak ve hiçbir işlem açmadığım için 500 doların hepsini kullanabilir olacağım. Unutmayın, hediye modda, cross modda kullanıyoruz. Şimdi ben ne demiştim arkadaşlar? Bakiyenizin 2000'de biri. Yani bunu hesaplamak hiç zor değil. Korkmayın. Bakiyenizin 2000'de biri büyüklüğünde pozisyon açın demiştim değil mi? 500 bölü 2000 yapacaksınız. Yapacağınız 2000'de biri demek bu arkadaşlar. Bu da size 0.25 verecek. Hemen göstereyim. 500 bölü 2000
0.25. Yani bu ne demek? 0.25 BTC'lik işlem açabilirim demek. BTC. Şu şeyleri bir kapatayım. Aynen böyle daha mantıklı oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar plan 1. Biz ne demiştik? 300 dolar hareketle kapatacağız. Şimdi 10.500'e ulaştığında Bitcoin'in fiyatı 10.500'den 0.25 BTC long, 0.25 BTC de short açıyoruz. Burada ne olacak? Bakiyem 500 dolar değil mi? Ama kullanılabilir bakiyem 455 dolara düştü. Niye? Hatta bu 450 dolara düşecek. 450 yazayım. Normal 455'e falan düşer de ben 450 diyorum. Çünkü 0.25 BTC'nin 10.500'den bana maliyeti yani krosu pardon marjini 25 dolar olacak. 25 dolar yapmıyor. Onu da hemen göstereyim şöyle size. Şimdi futures kısmına geliyoruz. Şuradan stop market diyorum. 10.500'den 0.25 BTC diyorum. Yanlış oldu. 0.25 BTC. Ne kadarmış costu bana? Pardon marjini dedim. Cost'uymuş. Hep terimleri yanlış kullandım. 22.19 dolarmış. Short içinde ne kadarmış? 20.87. Ben bunu direkt 25 dolar yapıyorum. Zaten o sırada funding manding olacak. Ben bu videoda fundingleri, komisyon ücretlerini dahil etmedim. Gerçi şu küsuratlardan belki komisyon ücretleri çıkar ama funding'i falan dahil etmedim arkadaşlar. Bu arada hatırlatma yapayım. Bu komisyon ücretlerinden indirim kazanmak için hemen videolarımı da açayım şöyle. Mesela şu videom olsun. Hemen böyle açıklama kısmında komisyon ücretlerinden indirim linkleri bırakıyorum arkadaşlar. İsterseniz vadeli işlemler bölümü için ilk kez hesap açanlar için, vadeli işlemlere ilk kez kayıt olacaklar için Türkiye referans kodunu kullanarak %10 komisyon indirimi kazanabilir. Veya spot piyasası için ömür boyu %20 komisyon indirim linkini böyle bırakıyorum. İlk kez kayıt olurken bu şu CLH0 falan var ya, bunu kendiniz yazarak ya da linke tıklayıp direkt böyle kaydolarak ömür boyu %20 komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Ekstra BNB kullanarak da bu %10 komisyon indirimi üzerine bir vadeli işlemler için %10 komisyon indirimi daha kazanabilirsiniz. Spot piyasası için de %25 bir komisyon indirimi daha kazanabilirsiniz. Yani totalde spot için %40'lık bir indirim sağlamış oluyor komisyonlarda. Bu çok büyük bir oran. Bunu kaçırmayın derim. Eğer onaylı hesabınız yoksa da sıfırdan bir hesap açabilirsiniz. Şimdi gelelim konumuza. Nerede kalmıştık? Buradan da çıkalım. Evet, dediğim gibi 25-25, ben 25 dolardan hesaplıyorum. Hemen gelelim. Şimdi burada anlattıklarım zor bir şey değil. Hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Yani bu 25 dolar. Bu 25 dolar da benden gittiği için 50 dolar bir mahkum param var. Bu da benim kullanılabilir bakiyemi 450 dolara düşürüyor. Tamam mı? Ya da şuradan şöyle size daha net göstereyim. Bunu tam anlamanızı istiyorum. Şimdi bakın. Bende iki tane pozisyon var. Biri 10.717'den 0.45 dolar. Bakın bunun bana maliyeti ne kadarmış? 37,5 dolar. 37,57. Bu ne kadar? 0.6 dolar. Bu da 50.10. Unutmayın. 37,58 50.10. Şimdi 37,58 artı 50.10. Topladığımda 87,68 dolar yapıyor değil mi? Bakın bende 466 dolar var. Benim şeyim kostüm eksi 228 dolar gözüküyor. Bakın burada benim kullanılabilir bakiyem ne kadar gözüküyor? 238 dolar. Ama futures kısmına geldiğimde bakın burada 150 dolar yazıyor. Niye 150 dolar yazıyor? Hemen göstereceğim. Artı 150 dolar yazarsam 237,68. Buraya gelelim. 238 dolar. Gördünüz mü? Bu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Yani benim burada şu işlemlerdeki parayı da kullanamıyorum. Yani ben buradan 37 artı 50 doları kullanamıyorum. 87-88 dolar civarında bir şey. Çünkü zaten bu para kullanımda. Burada gösteriyor. Yani o hariç bu kadar diyor. Ama pozisyonu kapatırsam bu kadar cebinde kalacak diyor. Tamam mı? Olay bu şekilde yani. Burayı da anladığınızı umuyorum. Evet, şimdi bir de burada önemli olan 3 nokta var. Hem long hem short hem de hedge'nin likidasyonlarını ayrı ayrı hesaplayıp yazın arkadaşlar. Böyle bir durumda hedge modun likidasyonu 244.444 dolar oluyor. Yani sonsuz oluyor. Yani şöyle yanına sonsuz yazayım. Sonsuz oluyor. Şimdi short'un 12.450 dolar. Long'un da 8.534 dolar. Bunları bilmemizde fayda var. Şimdi ikinci olarak plan neydi arkadaşlar? 800 dolar hareket ederse biz pozisyonu kapatacaktık. Hangi pozisyonu? Long pozisyonu. Pardon, 300 dolar hareket ederse long pozisyonu kapatacaktık. Yani 10.800'e çıkarsa.
Şimdi aşağı düştüğüne değil yukarı çıktığını anlatayım ben size. Şimdi 10.800'e çıktı. Ne oldu? Long pozisyonumuz kapandı. Yani buna tekabülen long ve head gap pozisyonların likidasyonu hesaplanmayacak. Short pozisyonum 10.500'den açık kaldı. 0.25 BTC. Tamam mı? Ne oldu? Şimdi 300 dolar hareket arttı ya. Yani 300 dolarda 3 çarpı 25'ten 75 dolar bir para kazandırdı bana. Yani total bakiyem 500'den 575'e çıktı. Kullanılabilir bakiyem niye 475 dolar diye soracak olursanız. Çünkü bu 10.500'den short açık kaldı. Onu şöyle rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. Beyninizi yormanıza gerek yok. Hesap makinesi bölümünden şurada P&L kısmı var arkadaşlar. Şimdi short'a gelelim 125x. Kaçtan girdik? 10.500'den. Şu anda fiyat ne kadar? 10.800. Kaç büyüklükle girdik? 10.000 pardon 0.25 belirli. Hesapladığımızda gördüğünüz gibi bakın eksi 75 dolar bakiye harcamışım. Yani eksi 75 dolar zarardayım gözüküyorum. Yani burada ne demek? 575 eksi 75 dolar 500 dolar buradan. Bir de unutmayın şurada bakın ne yazıyor? Intel margin. Burada margin değerimi gösteriyor bana. 21 dolarlık bir margin. Ben bunu tabii ki 20 o da ne demekti? Şuydu. Şöyle göstereyim size. Bu pozisyonu açmak için 21 dolara ihtiyacım varmış. Ama pardon şuradan göstereyim. 21 dolara ihtiyacım varmış. Ama ben bunu 25 diyorum biliyorsunuz. Anlattım. Onun için de bir eksi 25 daha yapıyorum. Ve kullanılabilir bakiyem 475 dolar olarak ortaya çıkıyor. Bir daha bunu bahsetmeyeceğim. Artık anladığınızı umuyorum. Burada da short pozisyonunun likidasyonu bakın 12.450'den 12.749'a çıktı. Niye? Çünkü total bakiyem arttı. 75 dolar. Bu şekilde. Tamam. Şimdi plan 3'e geçiyorum. Şimdi plan 3 ne? Bunu size şöyle bahsedeyim. Bakın 300 dolar bir hareket yaptı ya. Şunu unutmayın. 500 dolar hareketle bir pozisyon açın. Yani mesela benim planım 300 dolar ya. 0.10.500'den 11.000 dolara çıktığında 2 katı büyüklüğünde pozisyon açmamız lazım. Normalde ne kadar giriyoruz? 0.25. Burada bu pozisyonu kapatamadık ya. Eğer ki 11.000 dolara çıkarsa 0.6 büyük pardon 0.5 büyüklüğünde long pozisyon açmam gerekecek. Bunun sebebi de sebebinden bahsedeceğim. Şimdi kafanız karışmasın. Unutmayın. 500 dolar bir hareket yaparsa diğer pozisyonunuz altta kalır ya da üstte kalırsa mesela şöyle düşünebilirsiniz. 10.500'den 0.25 longum açık kaldı. Short'u kapattım. 10.300'e düştü. Ama 10.000'e düşerse 0.5 BTC büyüklüğünde short pozisyon açmam gerekecek. Ama bunun nedeninden bahsedeceğim size. Bekleyin. İleriki videolarda. Şimdi gösterge diyelim. 10.800 dolar. Tamam 10.800'e geldiğinde kapattık. Burada da gösterdim. Şimdi plan 3'e geçiyoruz. Şimdi burada 10.900'e 11.000'e çıkabilir. Ama ben çıkmadığını düşünüyorum. Hemen çıkarmayalım. Çünkü elbet çıkacak. Çıkacağını da anlatacağım. Şimdi 10.700'e düştü diyelim. 10.800'e çıktı ama hafta başlangıcını 10.700'den yaptı. Ne demiştik? Hafta başlangıcımız 10.500. Bu hafta bitti. Diğer hafta 10.700'den başladı. Burada yapmam gereken arkadaşlar biz normalde ne yapıyorduk? 300 dolar hareketli pozisyon kapatıyorduk değil mi? 300 doları unutun. Şimdi 10.500'ün üstüne 300 dolar eklediğinde 10.800 oluyor değil mi? 10.800. Yani bu pozisyonu 10.800'den kapatacağız. 10.700'den 300 dolar çıkardığında da 10.400 oluyor. Yani bu pozisyonu da 10.400'den kapatacağız. Yani ne oldu? 100 dolar 100 dolar oldu. 10.600 olsaydı bunu 200 dolar yine 10.800'den kapatabilirdik. Bunu ama 10.400'den kapatacaktık. Yani tamamen mantığı bu şekilde. Long'u short'a göre, short'u long'a göre olmuş oluyor. Yani 10.700'den 300 çıkardım 10.400 bunun kapama fiyatı. 10.500'e 300 ekledim 10.800 bunun kapama fiyatı. Eğer ki şöyle düşünün hafta fiyatı değişmedi 10.800'den açıldı diyelim. Böyle bir şey olsaydı long pozisyon açmayacaktık. Nereye kadar? 10.900'e kadar açmayacaktık arkadaşlar. Çünkü onun sebebini de bahsedeceğim şimdi. Aslında 10.900'den de açmayabiliriz ama ondan bahsedeceğim. Şimdi 10.700 0.25 dolar. Bu şekilde açtık. Yani 10.700'den 0.25 BTC açtık. Şimdi burada yapmamız gereken ne? 10.800'e çıkmasını beklemek ya da 10.400'e düşmesini beklemek değil mi? Ben düştüğünü yine göstermiyorum şu anda. Şimdi 10.800'e rahatlıkla çıkar gibi duruyor. 10.800'e çıktığında ne olmuş olacak? Gösterge fiyatım 18 olduğunda. Benim long pozisyonum kapanacak. Short'um yine 10.500'den açık kalacak.
Bakiyem ise 600 dolar olacak. Niye? Çünkü 100 dolar arttığında 25 dolar kazandım. 575'ten 600 dolara çıktı. Kullanılabilir bakiyem 500 dolar oluyor. Bunu bir daha bahsetmiyorum demiştim. Şimdi long'un likidasyonu yok. Hedge'nin yok. Çünkü tek pozisyon kaldı. 12.848'e çıktı. 749'dan 848'e çıktı. 25 dolar bir artış oldu çünkü bakiyemde. Şimdi arkadaşlar ne demiştim? 500 dolar hareketle pozisyon 2 katını açmamız lazımdı. Ama ben ne gösteriyorum burada size? 10.900'e çıktığında long pozisyon açtım. Neden acaba? 10.500-400 dolar artmış ama ben bunu açtım. Çünkü sebebi şu, tamamen şu. Böyle bir durumda 11.000 dolara çıkarsa bir pozisyon açmam gerekecek. Ne kadar açmam gerekecek? 0.5 açmam. Eğer 11.000 dolardan 0.5 açarsam giriş fiyatımın longu 11.000 dolar olacak, değil mi? Ama ben 10.900'den 0.25 açıp 11.000'den de 0.25 açarsam giriş fiyatım 10.950 dolar olacak. Onu da şu şekilde hesaplayabilirsiniz. Şimdi baştan komple kapatayım Binance'i. Şimdi Binance'e tıklıyoruz. Niye bu kadar geç açıldı? İnternetten dolayı. Evet. Şimdi şurada insan resmi var ya, ona tıklayıp buradan ilk önce Settings'e geliyoruz. Buradan da dilimizi İngilizce yapıyoruz. Çünkü sebebi hesap makinesini sadece İngilizce dilinde kullanabiliyoruz. Şimdi Futures kısmına geldik. Buradan 3 noktaya tıklayıp Calculator hesap makinesine tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı üstü en sağa kaydırıyoruz. Burada Open Price var. Bu giriş fiyatı demek. Giriş fiyatımızı hesaplamaya yarıyor. Şimdi şöyle düşünün. 10.900'den 0.25 BTC aldık. Ekledim. Ve 10.000, düzeltmişler. Nokta çalışmıyordu. Çok iyi, tamam. 10.000 11.000'den 0.25 daha alırsam, bakın ortalama fiyatım 10.950 dolar olmuş oldu. Ama ben direkt gidip 11.000'den 0.5 alırsam gördüğünüz gibi ortalama fiyatım direkt 11.000 dolar olmuş olacak. Ne kadar aşağıda olursa long'un giriş fiyatı o kadar iyi sonuçta, biliyorsunuz. Evet. Şimdi ne demiştik? 10.900'e çıktığında 0.25 BTC long açtık. 10.500'e düştü. 10.500'den de zaten 0.25 BTC pozisyonumuz açık kaldı. Bu pozisyonumuz açık hala. Total bakiyem 600 dolar. Kullanılabilir bakiyem de 450 dolar. Bu pozisyonları açtıktan sonra kalan tabii ki bu. Şimdi long'un likidasyonu 8.534. Short'unki 12.848. Burada bir değişiklik olmaz çünkü bakiyemiz aynı. Hediye modda 244.444 dolar. Çünkü niye? Burada 10.700'den girmiştik. Burada 10.900'den girdik. Yani burasının düşmesi normal arkadaşlar. Ama 244.000 dolar yani imkansız. Yine sonsuz. Hemen sonsuzu yapıştıralım yanına. Sonsuz. Şimdi buradan sonrasını ben bu videoda anlatmayacağım. Bu videoda kendi kafanıza göre bir, yani mantığını anladıysanız plan yapmaya çalışın. Olası senaryolar. Burada biz nereye kadar yapacağız bu videoyu arkadaşlar? Short pozisyonuyla long pozisyonunu ikisini aynı anda kapatana kadar bu video serisine devam edeceğim. Yani bu çünkü mantığını anlayabileceğiniz tek yöntem gibi aklıma geldi. Olası tüm senaryoları gösterip pozisyondan hiç zarar etmeden çıkma. Tabii ki tek zararımız funding'den olacak. Funding de bize zarar da sağlayabilir, kar da sağlayabilir. Çünkü mesela burada short pozisyonumuz açık kalıyor ya sadece. Mesela funding artı yönlüyse bize para verecek demek. Ama long pozisyonum açık kalsaydı sadece artı yönlüyse para gidecekti. Ama eksi yönlüyse long'a para vereceklerdi. Bu şekilde. Yani o da şuradan göstereyim onu da bilmeyenler için. Futures kısmına gelin. Şurada funding var. Mesela bak şu anda eksi yönlü. Değil mi? Yani bu short pozisyonu olanlar long pozisyonu olanlara para ödeyecek demek. Yani short pozisyonu büyük olanlar long pozisyonu küçük olanlara para ödeyecek. Mesela benim short pozisyonum büyük. 0.6 bu, 0.45 bu. Yani ben short longlara para ödeyeceğim. Bakayım zaten history kısmına en transis buradan görebilirsiniz. Bakın funding yazıyor. Ben buradan para kazanmışım ama bu sefer para ödeyeceğim. 0.15 dolar. Oo, 1 dolar para kazanmışım. Güzel. Yok 30 60 0.6 dolar kazanmışım. Ama sonuçta ödeyeceğim. Şu anda eksi yönlü. Tabi yarım saat içinde değişebilir bu. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda 10.900'den sonrası kısmını bahsedeceğim. Ama o zamana kadar aklınıza takılan, bu video serisinde aklınıza takılan her şeyi bana danışabilirsiniz. Hatta ben bunu şu anda şöyle bir
fotoğrafını alayım. Videonun açıklama kısmına da bu fotoğrafı koyacağım. Bu fotoğraf üzerinden kafanızı yorabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi bana sorun. Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Açıklama kısmında mevcut. Görüşlerinizi benimle paylaşmayı ve video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.